Dostlar herkese selamlar. Wall Street hafta ortası piyasa analizi ve değerlendirme videosuyla yine karşınızdayım. Biliyorsunuz çok kısa bir hatırlatma yapacağım. Bu hafta YouTube katıl üyeliği açtım. Orada günlük videolar çekiyorum ama çarşamba ve pazar günleri yapmış olduğum Wall Street haftalık ve hafta ortası değerlendirmeler tabii ki burada devam edecek. Orada yine birlikte olacağız. Bir de hatırlatmadan az beğeni geliyor. O yüzden tekrar ufacık bir hatırlatma geçmek istiyorum. Lütfen videoları beğenip sonrasında da yorum yapabilirseniz çok beni mutlu etmiş olursunuz. Hemen gündeme geçelim. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere dün üretim ve hizmet satın alma PMI'ları açıklandı. Beklentilerin çok az altında geldi. Yani faiz indirimini destekleyici nitelikte ama nötra yakın bir etkisi olacaktı. Öyle de oldu. Asıl dünün bombası Powell'ın konuşmasında borsaların ciddi anlamda yükseldiği ve çok aşırı değerli olduğu açıklamasıydı. Yani hiç yetkisi olmamasına rağmen bu şekilde bir açıklama yapması, Trump'ın da tabii ki borsaların devam edeceği açıklaması yapmasına kontraydı. Tamamen siyasi bir hareket olarak ben düşünüyorum, algılıyorum. O nedenle piyasada aslında bakacak olursanız tabii biraz düştü ama Wall Street bu tarz geri çekilmeleri sever biliyorsunuz. Bazı şeyleri çünkü destek yapmak zorunda. Ama ben eğer bir geri çekilme olacaksa bundan dolayı olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Şu anda da zaten belli bir desteğin de üzerindeyiz. Hemen grafiklere geçip onlara da başlayalım isterseniz. Evet, Nasdaq 100'e baktığımızda tweet de attım bununla ilgili, biliyorsunuz. Şu kısmı önemsiyorum diye. Bu çizgi benim için önemli. Çünkü tepeleri birleştirdiğimizde oluşan direncin üstünde güzel bir kapanış almıştık geçtiğimiz hafta. Ve dün biraz bunu sindirdik ve aslında onay görüntüsü var. Tabi bu onay aldı demek yukarı gidecek anlamına gelmiyor. Bugün de dikkatli olacağız çünkü tam destekteyiz. Eğer bu bölgenin altında kapanışlar alırsak, yani bugün itibariyle 24.550 civarı altında kapanışlar alırsak 24.295'e kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Şöyle bir ne zaman son dönemde geri çekilmeler, hafif düzeltmeler olmuş diye baktığımda, mesela arkadaşlar bakın, şuradan önemli bir düşüş gelmiş. Önemli dediğimizde yani ne kadar düşmüş? %4 bir düşüş olmuş. Tabii büyüme hisselerinde bunu daha farklı hissediyoruz. Daha şiddetli hissediyoruz ama bakın 50 günlük ortalamanın yaklaşık %6 üzerine çıktığımızda bir düzeltme gelmiş. Sonra burada bir düzeltme gelmiş. Yani 50 günlük ortalamanın yaklaşık %5,5 üstüne çıktığımızda bir düzeltme gelmiş. Şu anda peki ne kadar üstündeyiz ona bakalım. Şu dünden bakacak olursak %5 civarı, 5,5 civarı üstündeyiz. Yani evet, biraz temkinli olmamız gereken zamanlara gelmişiz. Çünkü son dönemde 50 günlük ortalamadan ne zaman %5-6 yukarı uzaklaşsak biraz 50 günlük ortalamaya yaklaşmak istemiş endeks. Ama bu tek başına bir veri olamaz. Sadece aklımızın bir köşesinde bulunsun diye söylüyorum. Evet, Nasdaq 5, S&P 500'e geçelim. S&P 500'de yine aynı şekilde dünkü mum yaklaşık S&P 500'de %0,48 ekside kapatmış günü. Nasdaq'tan biraz daha iyi. Nasdaq kaçtı ona da bakalım. %0,65 eksiydi. Kanal içerisinde hareketini devam ettiriyor. Kanal direnç ve desteği olacak şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Eğer kanal desteğini aşağıya kırarsa şu bölge önemli. 4500, 6500, 6480 civarı önemli bir bölge. Kanal direncimiz de şu anda 6800, 6850 civarında. Russell'a geçelim. Russell'da da dün tekrar zirve denedi. Ancak Nasdaq'a da gelen satışlarla birlikte tabi tekrar buradaki zirvesinin altında kapanış yaptı. Bu bölgede bir konsolidasyon olma çabasında. Artık buradaki kırılım takip edebiliriz Russell için. Eğer yukarıda kapanışlar alırsa, yani 2470 üstündeki kapanışlarda artık yukarı devam edebilir deriz. Ancak şu bölge 2446-2447 civarındaki altındaki kapanışlarda ise aşağıda 2395'e kadar bir geri çekilme beklerim açıkçası. VIX'e geçelim. VIX'te dünkü Space yayınında da konuştuk. Bu bölge konsolidasyon bölgesi gibi ama VIX'te biliyorsunuz yani çok teknikle de konuşmak çok anlamlı olamayabiliyor. Çünkü yani şunun üstündeki kapanışta gider diye bir şey de tam söylemek çok doğru olmuyor. Çünkü olaylarla, krizlerle VIX Korku Endeksi hareketine yön veriyor. O nedenle teknik anlamda söylenebilecek tek şey, bu bölgelere bakın, 14.74, 13.59, 12.75, daha aşağıya gelirse 11.78, 11.80'ler. Bu bölgelere geldikçe hedge amaçlı sadece
VIX long kontratlar toplanabilir. Tabii ki portföyümüzün de riskini gözeterek diyebiliriz. O nedenle şu anda bu bölgelerde herhangi bir pozisyon almakta bence çok, benim için bu bölgede bir VIX long pozisyonu ben henüz almazdım. Belki aşağıya geldiğinde bu bölgelerde dediğim gibi kademeli alımlar yapabilirim. Max 7'a geçelim. Max 7'da Apple'la başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi burada güzel bir kırılım geldi. Şu son mumlar epey hacimli. Dünkü hafif yatay, hafif negatif mumu ise gördüğünüz gibi hacimsiz. Yani bu yükselişin bir sindirişi olarak bunu düşünebiliriz Apple'daki hareketi. Artık önümüzdeki en önemli direncimiz 260 dolar Apple için. Eğer 260 doların üstünde kapanışlar gelirse burada Google vari bir hareket beklenebilir. 260 altındaki pozisyon kapanışlar stop olacak şekilde long pozisyonlar alınıp taşınabilir diye düşünüyorum. Ben de düşünebilirim. Burada gördüğünüz gibi Golden Cross'ta gelmiş durumda. Eğer bu bölgede konsolidasyon yapacaksa destek noktamızda 247 dolardan geçiyor. Evet, Amazon'a geçelim. Amazon'da ne demiştik? Tabiri caizse desteği yaktı demiştik. Evet, dayanamadı ve aşağıya kırdı açıkçası. 50 günlük ortalamanın da altında 100 günlük ortalamaya kadar bir kırılım geldi Amazon'da. Tabi bu H1 vizeleri de etkili oldu Amazon'daki bu kırılımda. O nedenle bence artık Amazon için pozisyon almak için biraz beklemek gerekiyor. En azından 50 günlük ortalamanın üstündeki kapanışlara bir bakalım. Düşüş çok taze ve gördüğünüz gibi düşüşler de hacimli. Evet, Google çizdiğimiz Fibonacci'ye de uyuyor ve üstünde de kapanışlar almaya devam ediyor. Yukarı devam ederse orta vadedeki hedefimiz 314-315 dolarlar ama kısa vadeli desteklerine bakacak olursak 242 ve 224-225 dolarlar önemli desteklerimiz. 225 dolara bir düzeltme gelir altında da kapanış yapmak isterse burada bir gap var, ona dikkat etmek gerekir. Aynı zamanda 50 günlük ortalamada oraya çok yakın, yani 211-212 dolar civarları diyebiliriz. Evet, Meta'ya geçelim. Meta tam 50 günlük ortalamasına yakın. Dün çok hafif bir tepki aldı ama günü yine epey ekside kapattı. Kanal içerisinde şu anki hareketi normal görünüyor. Ancak bu kanalı aşağı kırarsa hem 50 günlük ortalamanın aşağısına kırmış olur. Özellikle bir de 740 doların altında bir kapanış alırsa buradaki zirvenin de altında kapanış almış olur. Benim de elimde var biliyorsunuz, ben öyle bir durumda stop olmayı tercih ederim. Hacme de bakarak, endeksi de gözeterek. Çünkü bir Max 7 şirketi ertesi gün tekrar fake bir hareketle yukarı alma yapıyorlar, yapabilirler. O nedenle bu konuda tekrar ben kırılıma bakıp eğer stop olursam zaten yazıyor olurum. Microsoft'a geçelim. Microsoft'ta da şu bölgede bir konsolidasyon, yani şu direncin ve 50 günlük ortalamanın orada bir konsolidasyon süreci yaşıyor. Şuradaki hacmi önemsiyorum. O nedenle geri çekilme mumlarında baktığınız gibi hacimler ortalamanın da altında. O nedenle benim buradaki elimde de var. Stop noktam neydi? Bahsetmiştim. Kırılım mumunun en dibi, yani neresi düşük? 507. 507 doların altındaki kapanışlarda stop olacak şekilde pozisyonu taşımayı planlıyorum. Yukarıdaki ilk direncimiz 532.70 dolar. Evet, Nvidia'da son videomda da bahsetmiştim. Neden bahsetmiştim? 50 günlük ortalamanın üstüne attı. Çok güzel, ancak long pozisyon için bence şu bölgenin, bakın her yerde temas var ve üstünde kapanışlar alamamış. 183-185 dolar üstündeki kapanışlarda tekrar bir swing high aldığında bence long pozisyon alınabilir, ancak şu anda değil demiştim. Evet, 50 günlük ortalamaya da dün tekrar temas ederek bu bölgenin üstünde kapanış yapamamış. Önemli desteğimiz 171 dolar. Önemli direncimiz 183-184 dolar civarı şu anda Nvidia'da. Hemen Tesla'ya geçelim. Evet, Tesla'da da şu şekilde bir bayrak yaptığından bahsetmiştik. Şunları biraz uzatalım. Bayrağı kırmış yukarı. Aslında biraz kötü bir mum bırakmış. Üstüne de kırmızı bir mumla dün 425 dolardan günü kapatmış. Ancak burada 417 dolar ve 401 dolar üstünde bence yukarı ivmesi hala devam edecektir. O nedenle yani buradaki hareketi burada bir konsolidasyona da çevirmesi olası. O nedenle şu anda eğer pozisyonu olanlar beklemeye devam edebilirler. Ben bir aksilik görmedim henüz. Yukarıda devam etmek isterse de 488-489 dolar buradaki önemli ilk direncimiz olacak.
Çok sorulan hisselere geçelim. Çok sorulan hisseler içerisinde şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Bazılarını YouTube katıl bölümüne aldım. O nedenle liste biraz azaldı. Buraya çeşitli eklemeler yapacağım önümüzdeki günlerde. Belki sizlerin de fikirlerini alırım. Palantir'le başlayalım. Palantir yine bahsettiğimiz gibi gidiyor aslında. Buradaki kanal içerisinde en önemli direncimiz hem buradaki zirve hem de kanal direnci çok yakın, $190 civarı demiştik. Oraya epey yaklaşmış. Şimdi önemli desteğimiz burada gördüğünüz gibi yine kanal desteği olan bugün itibariyle $168-169 ve 50 günlük ortalama. Bu bölge destek olacak şekilde $190 direnç olacak şekilde pozisyonları devam ettirebilirsiniz. 190 üstündeki kapanışlar bence çok önemli olacak. Çünkü hem önceki zirvesini almış olacak hem de buradaki yükselen kanalın üstünde kapanışlar yapmış olacak. Eğer öyle bir durum olursa yukarı ivmelenebilir. Evet, AMD'ye geçelim. AMD ile ilgili de ne demiştik? Burada bakın bir düşeni var. Bunu kırarsa üstüne 164-165 dolarların da üstüne kırarsa iyileşebilir demiştik. İlk koşul gerçekleşmiş ancak ikinci koşul henüz gerçekleşmemiş. Mumlar fena değil. Hacim de fena değil. Şu bölgeye bakacak olursak. Dünkü hacim sadece biraz düşük. Burada 50 günlük ortalamamız da 165.26 dolarda. Yani evet, dediğimiz gibi 165-166 dolar en fazla üstünde kapanışlar da artık AMD'de biraz daha yukarı ivmeler görebiliriz. Ancak bu kapanışı beklemekte bence fayda var. Nibius'a geçelim. Bu bölgeyi çizmiştik. Bunun üstünde kapanış alırsa yoluna devam edecektir diye konuşmuştuk. Onun üstünde %7'lik bir artışla önceki gün kapanış yaptı. Dün de yine yükseliş yaptı. %1 civarı bir yükseliş oldu ama mum biraz doji mumu. Biraz dengelenmek ve soğumak istedi dün Nibius. Zaten hacimde görece düşük gördüğünüz gibi. Burada kısa vadeli trade edenler için 100.50 dolar önemli desteğimiz. Yukarıda ise 132 dolar benim buradaki kısa vadeli ilk hedefim diyebilirim Nibius için. Evet, Upstart'a geçelim. Upstart da desteği aşağıya kırmıştı. Ve şu anda 100 günlük ortalamanın altında, 200 günlük ortalamaya da çok yakın bir yerde kapanış yapmış. 200 günlük ortalama Upstart için çok çok önemli. Bunu önemsediğimi daha önce söylemiştim. Eğer bu bölgenin altında da kapanış gelirse 55-56 dolarlara kadar bir geri çekilme görülebilir Upstart'ta. Yukarıda ise tekrar kanalın içine atmak isteyebilir. Eğer atarsa ve 50 günlük ortalamanın üstüne de çıkarsa zaten 71 dolarda 50 günlük ortalama. Şuradaki direnci de oraya yakın. Yani Upstart'ın yükselişi için yukarıda epey bir direnç var. Kademe kademe bunları alarak gitmesi gerekiyor ama ilk olarak 50 günlük ortalamanın üstünde kapanış görmeden Upstart'a çok güvenli pozisyon açılamaz diyebilirim. Evet, Oscar'da da şu anda gördüğünüz gibi yatay destek dirençlerimiz temasına devam ediyor. Şu şekilde bir hatta çok pardon. Şunu da çizebiliriz yani şöyle bir düşende oluşturmuş. Buranın da üstüne kırarsa tekrar 20-21 dolarlara bir hareket gelebilir. Tabi artık Eylül'ün de sonuna yaklaşıyoruz. 2025'in sonuna kadar Akay ile ilgili konu da açıklığa kavuşacak. O yüzden Oscar'da biraz daha volatil günler önümüzde olabilir diye düşünüyorum. Burada dikkatli trade etmekte fayda var. Aşağıdaki ilk desteğimiz 17 dolar. Evet, Oklo için gerçekten çok iyi bir hareket yaptı. Buradaki kırılımında ben size Twitter'a atmıştım. Oranın üstüne zaten %80'lik bir yükseliş yapmış. Harika bir yükseliş. Burada tabii çok hızlı bir yükseliş olduğu için destek, direnç vesaire pek yok diyebiliriz ama Fibonacci buradaki seviyelerine göre destek, direnç bence tespit edilebilir. O nedenle baktığınız zaman Fibonacci 2618 zaten burada bir destek olarak çalışmış. O nedenle 124-125 dolarlar önemli desteği olacaktır. Yukarıda da 149 dolardaki direncine de epey zaten yaklaşmış Oklo. Dünü de %1.67 ile artışla kapatmış. Evet, Hu'da geçelim. Buradaki zirvesini aldıktan sonra Fibonacci 127 Fibonacci direnci olan 127 dolara da dün temas gerçekleştirmiş. Artık burada 127.18 dolar üstündeki kapanışlara bakacağız. Eğer buranın üstünde kapanışlar alırsa
Kısa orta vadede 164 dolara doğru yine bir yükseliş görebiliriz. Ancak geri çekilme ve soğuma yapmak isterse de ilk desteği buradaki swing high bölgesindeki zirvesi olan 117.52 dolar olacaktır. Evet, Lemonade'e geçelim. Şurayı kırdıktan sonra hareket yapacak demiştik zaten. Hareketini yaptı. Önceki zirvesinin üstünde kapanış aldı ama bu bir fake breakout olarak kaldı. Ertesi gün tekrar bunu altına atarak kapanış yaptı ve dün de %3.62 geri çekilerek günü 57.52 dolarda kapattı. Bu önemli. Hacimler de fena değil. Çünkü ortalamanın üstünde hacimlerle bu geri çekilmeyi yapmış. Burada dikkat etmemiz gereken nokta tekrar 60-61 dolar hatta 62 dolar seviyelerinin üstünde kapanışlar lazım. Eğer hareket yukarı devam etmek isteyecekse geri çekilmede de 54.77 ilk desteği olacaktır. Evet, İren'le ilgili şuradaki 44 dolar Fibonacci 3618 seviyesi hedefim gelmiş arkadaşlar. 44 dolarda. Tabii ki devam edebilir ama artık bundan sonraki mumlara bence İren taşıyanlar dikkat etmeli. Çünkü burası önemli bir kar al seviyesi. Çok ciddi zaten gitti. Bu demek değil ki yukarı devam etmeyecek ama bu bölgede artık dönüş mumlarına, dönüş formasyonlarına bence çok dikkat edin. Elinde olanlar, teknik anlamda taşıyanlar için, yatırımcılar için tabii ki kendi kararları, onlara bir şey diyemiyorum. Eğer geri çekilmek isterse 33.38 dolar ilk önemli desteği olacaktır. SoFi'ye geçelim. SoFi'da da şu kanalın üstünde kapanış aldı. Ancak dün %2.42'lik bir düşüşle kanalın hemen altında tekrar kanala geri attı kendini. Bu çok ciddi bir ayrılma değil şu anda. Belki buradan onay gibi gösterip tekrar yükselebilir bugün. Ama takip etmek gerekiyor. Eğer aşağıya devam edecekse 27-28 dolarlara kadar geri düşebilir. Devam etmek isteyecekse de 30 doların üstünde kapanışlar gerekli SoFi için. United Health'e geçelim. Burada biliyorsunuz filamayı çizmiştik ve sonrasında hareketine başlar demiştik ki en başında da zaten 50 günlük ortalamanın üstünde pozisyona girilebilir demiştik. Eğer burada bir pozisyona girdiyseniz zaten kısa sürede %19'luk bir karı cebinize koydunuz demektir. Tekrar bir filama yaptı. Önceki gün zaten filamanın üstünde kapanış yapmış. Burada tekrar bir al vermiş. Burada da bunu zaten bahsetmiştim önceki videomda. Bunun üstünde kapanışta tekrar pozisyona girilebilir diye. Oradan da çok kısa sürede %3.5'luk bir kar yapmış şimdilik. Burada önemli ilk direnci 361 dolar olacak. Şunu da kısa vadeli direnci olarak çizelim, hemen gösterelim. 362.31 dolar. Eğer onun da üstünde kapanış yaparsa 376-377 dolarlara kadar devam edebilir. Evet, CrowdStrike'da da buradaki kırılımdan sonra ciddi bir yükseliş yaptı biliyorsunuz o gün. %13'e yakın bir yükseliş geldi. Şimdi hacimler düşüyor, hisse düşüyor ama hacimler de düşüyor. Yani burada klasik bir soğuma, hatta muhtemelen bir bull flag yapacak tarzında bir oluşum olacak gibi duruyor. Eğer bir bull flag yapar, yukarı kırarsa 516-517 dolar şuradaki zirvesi, önemli bir bölge, burayı da önemsiyorum. Orası ilk direnci olacaktır. Onun üstündeki kapanışlarda tekrar yukarı ivmesine devam edebilir. Eğer öyle bir durumda oluşursa 552-553 dolar civarı önemli direnci. Evet, AppLovin'e geçelim. AppLovin'de de şu kanal aslında devam ediyor diyebiliriz. Buranın üzerindeki kapanışlar artık 725 dolar olan benim hedefime doğru yakın, epey de yakınlaşma, yani buraya doğru gidiyor diyebiliriz. Aşağıdaki önemli desteğimiz 525 dolar olarak devam etmekte, önceki zirvesi. Evet, çok sorulan hisselere rubrik aldım. Hem gerçekten çok soruluyor hem de Twitter'da da paylaştım. Önceki gün YouTube katılda yatırım portföyüme aldım bu hisseyi. Artık bu bölgeler bence iyi bölgelerdi yatırım için. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Teknik anlamda bakacak olursak 200 günlük ortalamasından iyi bir destek aldı. Hacmi görüyorsunuz, yukarı kırdığı hacmi. Bunu önemsiyorum. Ancak şu bölge çok önemli. Bakın kaç tane temas gelmiş. Şu bölgede 3-4 temas var. Bu bölgelerde 5-6 temas var. Burada yine aynı. Bu bölgede aynı. Ve burayı kırdığında da düşüş çok sert bir şekilde devam etmiş. O nedenle 83 dolar rubrik için çok önemli. 83 doların üstündeki kapanışlarda da şu yapıyı da biliyorsunuz önemsiyorum. Önemli bir direnç burası.
86-87 dolar civarı ilk direnci olacak. Eğer bu bölge üstünde de kapanışlar alırsa artık tekrar ilk aşamada 94 dolarları görebileceğimizi düşünüyorum. Evet, değerli metallere geçelim hemen. Spot altında hafta sonu videomda da bahsetmiştim. Buradaki yükselen kanalı üstünde kırarsa devam eder diye 3734'ün üstünde de kapanış yaptı. Buradaki Fibonacci seviyemiz ve şu anda devam ediyor. Altınla ilgili boğa trendi sürülebilir hala. Orta vadede benim altınla ilgili buradaki hedefim biliyorsunuz 4114 dolardı. Bakalım oraya doğru gidebilecek mi? Tekrar buna bakıyor olacağız. Önemli desteğimiz şu anda 3735 dolar diyebiliriz altın için. Gümüşte de aynı şekilde hikaye devam ediyor. Burada tekrar yukarı kırdığında ne demiştik? Burada bir long pozisyonu alınabilir. Onun üstüne zaten yine %3'lük sadece spotta bir artış yaşamış. 44.89 ilk direnci ve hedefimdi gümüş için. Orası artık çok yakın. Eğer bu bölgenin üstünde de kapanışlar gelirse, yani burada bir konsolidasyon olmak isterse artık o bölgeye bakılacak. Eğer yukarı oradan da kırarsa 48 dolarlara kadar gümüş yükselebilir. Kripto paralara geçelim hemen. Evet, kripto paralarda sancı devam ediyor açıkçası. Yani benim flat bölgemde devam ediyor Bitcoin şu anda. Bana long ya da short olarak bir fikir vermiyor ancak ben şu bölgede bir short açmıştım, hatırlıyorsunuz. Neden short açmıştım? Çünkü burası bir dip bölgesiydi. Daha yani yüksek dibin üstüne düşük bir dip geldi demiştim. Şimdi o düşük dibin üstüne bir de düşük tepe geldi. Yani bu artık iyice dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor bana Bitcoin'de, dolayısıyla kripto paralarda. Eğer tekrar şu bölgenin altında kapanışlar yaparsa, 107 doların altında kapanışlar yaparsa benim için bir short fırsatı olacaktır. Evet, yani şu anda çok Bitcoin konuşuluyor, hype'lanıyor. Kripto paraların geleceği hakkında da konuşuyoruz vesaire ama şu anda teknik anlamda konuşacak olursak Bitcoin sıkıntılı. Ben o yüzden bakın burada düşük tepe alma olasılığı olduğu için hep ne dedim? 123.500 dolar üstündeki kapanışlarda long güvenli dedim. Hala da bu görüşümün arkasındayım. Çünkü buradaki düşük tepe tekrar bir düşük dip gelmesiyle birlikte bu sefer teknik anlamda ayı piyasasına sokacaktır Bitcoin'i. Evet, Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da flat bölgemde devam ediyor. Bu bölgeyi çok önemli olduğunu size çok kez söylemiştim. Buraya da temaslar ve buradan şu anda tepkiler alıyor. Ancak yavaş yavaş burada ne kadar temas ederse burayı da o kadar zayıflatacaktır. O nedenle aşağıdaki kapanışlarda 4065, yani 4000 dolar diyebiliriz. 4000 doların altındaki kapanışlarda Ethereum'da çok dikkatli olmak gerekiyor diyebiliriz. Bu bölgede short pozisyonlarda açılabilir. Evet, Solana buradaki hareketini maalesef aşağıya kırdı. Ben de burada zaten yanlış hatırlamıyorsam %3-4 gibi bir karla ayrılmıştım pozisyonumdan. 50 günlük ortalamasına kadar geri çekildi. Şuradaki yükselen takoza da girdi. 50 günlük ortalamanın üstündeki kapanışlar bu bölgede biraz soğuma yaparsa iyi, ama tekrar altında kapanışlar alırsa, özellikle de şu desteğini de aşağıya kırarsa Solana içinde ciddi anlamda satış baskısı oluşur. Şu anda ilk direncimiz 222-223 dolar. Aşağıda da ilk desteğimiz önce 50 günlük ortalaması 206 dolar, sonrasında ise 200 dolar civarı. Çok çok önemli desteği. Evet, Ripple'a geçelim. Ripple da buradaki aslında güzel konsolidasyonu bozdu, aşağıya kırdı. Şu anda 100 günlük ortalamanın üstünde kalmaya çalışıyor. Ripple için de şu bölge çok önemli arkadaşlar. 2.74-2.70 aralığı çok çok önemli. Eğer bunun altında kapanışlar gelirse zaten 50 gün ve 100 günlüğün altında olacak. 200 günlük ortalamaya kadar ilk başta bir satış görebiliriz. O nedenle çok dikkatli olmak lazım. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum sonuna kadar dinlediğiniz için. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir beğeni, yorum, abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.